Merhaba, bu videoda istatistiksel analiz yaparken sıklıkla kullanılan bazı analiz uygulamalarını ChatGPT kullanıp nasıl gerçekleştirebileceğimizi anlatacağım. Bu analizleri aynı zamanda ben daha önce tezim kapsamında SPSS'de yapmıştım. Bu nedenle bu sonuçları da ulaştığımız sonuçları kontrol etmek adına kullanacağım. Ee, Jupyter Notebook üzerinden Python kodlarıyla bana analizleri gerçekleştirmesini isteyeceğim. İlgili kodları yazmasını isteyeceğim daha doğrusu. Bundan önce Jupyter Notebook'u açtım. Online olarak kullanacağım Jupyter Notebook'u. Siz isterseniz bilgisayarınıza indirip de kullanabilirsiniz. Buradan yeni bir dosya açtım. ChatGPT chat ekranına geliyorum. Bunun açıldığını bekleyelim. ChatGPT chat ekranına geldim. Ben sırasıyla normal dağılım, bağımlı örneklem t-test ve bağımsız örneklem t-test üzerine analizler yapacağım ama siz bunu çoğaltabilirsiniz. Ben sadece ChatGPT'nin bunda kullanım örneği olsun diye bu 4 tane testi seçtim. Önce normal dağılım için yazıyorum. Ne diyelim? Normal dağılım analizi yapmak için Python kodu yaz diyelim. Kopyalıyorum kodu. Yapıştırıyorum. Jupyter Notebook ekranına, ardından benim analizini yapmak istediğim verileri seçeceğim buradan. Yalnız bu verileri şu an direkt Jupyter'e kopyalayamıyorum çünkü sütun halinde alt alta dizilmiş. O yüzden yeni bir chat ekranı açıp verilerini aralarında verili olacak şekilde sıraladım. Aynı zamanda verileri gördüğünüz gibi küçükten büyüğe de yazdı. Bu şart mıydı? Değildi. Ancak bu şekilde de yazmış bulundu. Daha sonra bu verileri kod içerisinde data yazan yere yapıştırıyorum. Ve kodu çalıştırıyorum. İşlem için biraz bekliyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim, ben daha önce Jupyter Notebook kullanmamıştım. Çok duydum ama kullanmamıştım. Kodlamayla da sadece Arduino kodlama ile yaptığım uygulamalardan bazı bilgilerim vardı ve dolayısıyla böyle bir uygulama daha önce hiç yapmamıştım. Ama ne kadar kolay bir şekilde yapabileceğimi de buradan görüyorum. Gördüğünüz gibi bize direkt grafik ve histogramı aynı anda verdi. Ortalamasını ve standart sapmasını verdi. Verilerin normal dağılım gösterdiğini de görebilirsiniz grafikten. Direkt bize sonuç veren bir kod yazmasını da istiyorsak oraya gelelim. Yani normal dağılım gösteriyor mu, göstermiyor mu? Onu yazan bir kod vermesini istersek de söyleyebiliriz. Ne diyelim? Normal dağılım gösterip göstermediği sonucu da yaz dedim. Bize açıklamalarda yapıyor. Anderson-Darling testiyle normal dağılım gösterip göstermediğini test ediyormuş mesela. Bunu kopyalıyorum şimdi. Yeni bir kod satırında şunu yazdım. Data yerini yine değiştiriyorum. Direkt data yazan yeri kopyaladım. Yapıştırdım. Ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi verilerin normal dağılım gösterdiğini buradan da görebiliyorsunuz.
tüm veriler normal dağılım gösteriyor. Ben bunu SPSS'de yaptığımda da Skewness ve kurtosis katsayılarına baktım. Bu katsayılar -1 ile +1 arasındaysa normal dağılım gösteriyor diye kabul ediliyordu ve bu değerler -1 +1 arasındaydı. Dolayısıyla bu verilerin normal dağılım gösterdiğini ben zaten biliyordum. Ben bunu SPSS'de yapmıştım. Jupyter'de de bu şekilde yaparak hem grafiksel hem de direkt sonucu görebildik. Elimde bir adet de normal dağılım göstermeyen veri seti var. Bunu da yine önce yatay dizip ardından buraya kopyalayıp yapıştıracağım. Ve bakalım normal dağılım göstermediğinde görebilecek miyiz? Şunu da belirtmek isterim. Neden teyit etmek ihtiyacı doğdu? Bazı durumlarda ChatGPT'nin yanlış sonuçlar verdiğini gördüm. O yüzden belli bir sonuçla önce test ederek kodun kalibrasyonunu yapmak deyimindeyse mantıklı olur. Direkt olarak burada verdiği kodu %100 doğrudur diye kabul edip kullanmanızı çok tavsiye etmem ilk etapta. Bunun iyileştirmeleri yapılacaktır ilerleyen uygulamalarında, ancak şu an için dediğim gibi bu pek sağlıklı olmayabilir. Yine yatay bir şekilde dizdi. Bu dizilimi önce grafikli olan bölüme ekliyorum puanları, çalıştırdım. Böyle bir sonuç elde ettim. Gördüğünüz gibi bu sonuçlar sola kaymış durumda. Sağdan çarpık deniyordu galiba, ona emin değilim. Ama normal dağılıma pek yakın değil gibi. Bunu grafikten bakarak tam anlamadım, o yüzden ekledim. Ve gördüğünüz gibi verilerin normal dağılım göstermediğini, does not look normal sonucunu gördük. Ve ben de dediğim gibi bunun daha önce Skewness ve kurtosis katsayılarına baktığımda -1 + 1'den arasında olmadığından birden büyük olduğunu gördüm ve dolayısıyla bu verilerin normal dağılım göstermediğini görmüştüm. Benzer şekilde gideceğiz şimdi. Süreç benzer şekilde gidecek. Sıklıkla, özellikle eğitim çalışmalarında sıklıkla yapılan analizlerden biri de bağımsız örneklem t-testi. İki örneklemin puanlarını karşılaştırmak. Birbirinden bağımsız iki örneklemin. Örneğin iki şubede ders anlatımı yapıyorsunuz. Bir grupta başka bir yöntem, bir grupta başka bir yöntemle ders anlatımı yaptınız. Bunların son testini karşılaştırmak için bağımsız örneklem t-testi kullanılır. Bağımsız örneklem t-testi oldu, bir şey oldu, sildik galiba. Bağımsız örneklem t-testi yapmak için Python kodu yaz dedim. Açıklamasını yine yapıyor. Burada P değeri 0.05'ten küçükse sonucumuz anlamlı, yani istatistik olarak anlamlı bir fark var olarak kabul edilir. Değilse yok olarak kabul edilir. Ben bir grupta sistem eğitimi, bir grupta simülasyon destekli eğitim yapmıştım. O yüzden o kısaltmalar onlar. Yine puanları yan yana dizmesini isteyeceğim. Aynı yere geldim, kopyaladım. Bu puanları sample 1'e aldım. Örneklem 1. Diğer örneklemde SDE grubuydu. Simülasyon destekli eğitim grubunun son testleriydi. Onlar da önce yatay dizip kod içerisine ekleyeceğim. Aldım bunları da. Kopyaladım. Ve çalıştırıyorum. P değerinin 0.83 olduğunu gördünüz. 0.05'ten büyük olduğu için iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir fark olmadığını söyler bana bu. Ben yine bunun da uygulamasını yapmıştım. Independent Sample T-Test. Ve burada ulaştığım sonuçta da iki grup arasındaki farkın anlamsız olduğunu bulmuştum.
0.751 bulmuştum ben P değerini. 0.830 Jüpiter'den gelen değer. Yani ikisi de anlamsız bir fark olmadığını gösteriyor ama %100 uyum olması biraz farklı geldi. Bir daha yazmasını isteyeceğim kodu. Kodu tekrar yaz. Anlamlı fark var ya da yok olacak şekilde çıktıda ekle dedim. Eğer anlarsa. Alıyorum kodu. Yeni bir satır yapalım. Sample 1-2'yi yine aldım. Kopyaladım. Çalıştırıyorum. Yukarıdaki P değerle aşağıdaki P değerinin aynı verdi. Anlamda fark yok dedi. Gördüğünüz gibi. Yalnız P değerinin benim SPSS'e bulduğum P değerinden bir tık farklılaşması, yani normal bir şey, farklı testler yapıyordur. Sonuç olarak önemli olan farkın olmaması. Ancak P değerinin doğruluğuna güvenemedim. Tekrar yazar mısın diyeyim. Doğruluğundan emin olamadım. Tekrar yazabilir misin diyorum. Deneyelim de. Belki başka türlü bir değer verir. Bakalım. Sanırım biraz öncekiyle aynı şeyi yazdı. T-test int, evet. Yine de garanti olsun diye alalım yazalım bakalım. Yani direkt olarak t-test koduyla yapıyor. O yüzden herhangi bir yanlışlık olduğunu sanmıyorum değerde. Evet, yine aynı şekilde geldi. Bu değeri doğru kabul ediyorum. Ki doğrudur da %90 ihtimal. Ya dediğim gibi önemli olan farkın olup olmaması. Fark olmaması yine bizim için yeterli bir sonuçtur aslında. Bir diğer test bağımlı örneklem testi. T-testi. T-testi analizi için Python kodu yaz dedim. Bağımlı örneklem t-testi de aynı grubun işte onun da yazdığı gibi ön ve son durumlarının karşılaştırılması için kullanılır. Ben bunu STEM grubundaki öğrencilerin ön ve son test sonuçlarını karşılaştırmak amacıyla kullanacağım. Bu yöntemle Python kodu da öğrenebilirsiniz. Mesela şu an gördüğünüz gibi t-test için ayrı bir kodu var. Bunu da sanırım CGPy kütüphanesinden alıyor. Evet. Anlatımını da yapması gerçekten önemli. Yani ben bunu uzun vadede Python öğrenmek için de kullanacağımı söyleyebilirim. O anlatıyor. Bunu yeni bir satırda kopyalıyorum. Karşılaştıracağım veriler stem ön ve stem son. Yani daha önce yan yana dizmiştim ama tekrar edeceğim şimdi karışıklık olmasın. Ön test puanlarını yapıştırıyorum. Daha sonra stem sondan son test puanlarını yapıştıracağım. Aynı grubun ön test ve son test sonuçları. Ve bunları çalıştırdım. Kodu çalıştırdım. Anlamlı fark var dedi. P değerinde 1.08 olarak gösteriyor. Ben yine bunu yapmıştım. P değerini 0 bilmem kaç, yani bayağı 10 üzeri eksi 19'lu bir sayı, yani 0.0000000 ve daha 0 devam ediyor. Burada zaten 0.0 olduğunu, yani anlamlı fark olacak şekilde P değerinin 0.05'ten küçük olduğunu görüyoruz. İki sonucun uyumlu olduğunu gördük. Bu uygulamalar tabii ki artırılabilir. Ben sadece kendim sık kullandığım için bu 3 örnek özelinde gittim. Bu örneklerin de yine şeylerin çıktılarını, kodların çıktılarını internet sitesine ekleyeceğim. Direkt kopyala yapıştır olarak da kullanabilirsiniz. Kendi veri setinizde ya da
belirttiğim, gösterdiğim şekilde başka testleri de uygulayabilirsiniz. Yani SPSS'i kullanıyordum, ben uzun yıllarda SPSS kullanıyordum. İyi SPSS güzel ama öğrenmesi biraz zor olabilir. Süreçleri öğrenmesi. O yüzden burada gayet pratik bir şekilde yapmak beni mutlu etti açıkçası. Size de tavsiye ederim. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.